Tesla'ya rakip olmak istemiyoruz. Onlarla beraber yol yürümek istiyoruz. Bir dahaki ay yatıracak maaşımız yok. Ama biz ne yaptık biliyor musun? Yeni bir personel aldık. Çıkarttık ve 3 dakika sadece aşağı koşturduk, yukarı koşturduk. Türkiye'nin gündemine oturduk. Yalan söylüyorlar. Bu robot Jidoka'nın robotu. Jidoka biziz. Yani yani robotu elleyecek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya en ufak bir hatada şu an burada Murat konuşmuyordu yani. Ve artık robotun kendisini eğitmesini istiyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Eve giriyoruz. Abi LTC inovasyon şöyle oldu. İlk önce Lubrication Training Company olarak oldu. Ben kimya okudum ama henüz bir kimya işi yapmadım. Üniversite bittiği zaman kendime bir dershane açtım. Hemen evimin yan dairesinde. Yanda evlerimiz bitişik bizim. Yan apartmanın 1. katında bir dershane açtım. Ders vermeye başladım. Özel ders. Hatta soy ismim Bil benim. Bil birebir diye ders vermeye başladım. Birebir dersler veriyordum. İşte çocuğunuzu getiriyordunuz. Ben orada fen bilgisi dersleri veriyordum. Fizik, kimya, biyoloji dersleri veriyordum. Matematiğim de çok iyi. Böyle matematiğe de destek oluyordum. Öğrenciler artınca ben artık öğretmen almaya başladım. Gidiyordum mahallenin okuluna. Oradan öğretmen alıyordum. Kiralıyorduk daha doğrusu. Geliyordu, ders veriyordu. Para kazanıyordu. İşte bir tane öğrenciden aldığımı ona veriyordum. Tatmin ediyordu şeyi. Sonra bedava etüt merkezleri açılınca ben kapatmak zorunda kaldım. Ve ardından malum iş sitesinden iş ararken ben yağa geçtim. Yağ sektörü. Bunun öncesinde tabii gıda sektörü var. Ona eniştem sayesinde girdim. Ardından yağ sektörüne geçince de yağ satmaya başladım. Makine yağı. Fabrikalara gidiyordum. Makine yağı satıyordum. İşte kullandığınız bir makine var. Bunda hangi yağı kullanmalısınız diye bize Amerika'dan eğitime geliyorlardı. Bizi eğittiler. ExxonMobil'de çalıştım ben. Eğitiyorlardı. Ben de meraktan hep soruyordum. Ya senin şu plastik enjeksiyon makinen var. Bunda bu yağı kullanıyorsun ya. Hangi arızaları yaşıyorsun diye soruyordum. Ardından da o arızalar yağla ilgiliyse diyordum ki ya Mobil'in şu yağını kullanabilirsin gibi. Burada yağ hakkında kendimi çok bilgilendirdim. Makineler hakkında bilgilendirdim ve 2016'da kendi şirketimi kurdum. Şirketimin adı Lubrication Training Company. Nereden bilindik geliyor? LTC. Lubrication Training Company'den. Sonra limited şirketi olurken İngilizce karakter kullanmamızı istemediler. Biz de baş harflerini kullandık işte LTC adında. LTC Teknik adında bir şirket kurdum. Burada da işletmelere gidiyordum. Yağlama eğitimleri veriyordum. Bir yağı seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Yağla ilgili yaşanan problemler neler? Bu problemlere nasıl çözüm üretirsiniz? Hangi arızalar gözükür diye. Böyle şirketi büyüttük. Bayağı büyüttük. Bayağı bir müşteri sayısına yaklaşık en son LTC tekniği kapatırken 400'e yakın carimiz vardı. Yani 400 müşteriye biz yağlama eğitimi, hizmet, yağ hizmeti vesaire vermiştik ve yağ satışı yapmıyoruz. Bu çok önemli. Yağ satışı yaptığım müşteriler değil bunlar. Hizmet verdiğim müşteriler. Ağırlıklı olarak İstanbul, Gebze, Kocaeli o taraflarda hizmet veriyorduk. Ardından suistimal ediliyordum ben. Nasıl suistimal ediliyorum? Sahaya giriyorum. Sahada bir bakım yapıyoruz. Ardından haftada bir gidiyorum ben fabrikaya. Burada bakımcı suistimal ediyor. İşine gelmiyor. Bunun takip edilmesi gerekiyor ya. Ben de dedim ki ya bunu dijital olarak takip edelim dedim. Kendime bir mobil uygulama yaptım. Ve yazılım işine zaten meraklıydım. Birebir dersler aldım. Yüz yüze dersler aldım. Burada kendime bir mobil uygulama yaptım. Bu mobil uygulamada ilk çıkarttığım ürün otonom bakım uygulaması. Hala aktif bu arada. Hala kullanılıyor. Çok mutluluk verici bu. Makine çalışmadan önce operatör makineyi check ediyor. 8 tane nokta kontrol etmesi gereken. İşte yağ kapağı sıkı mı? Elektrik panosunun kapağı kapalı mı? İşte valfler yerinde mi? İşte yağ kaçağı var mı? Gibi şeylere bakıyor. Böyle check noktaları oluşturuyor. Sistemde okey verdiği zaman sistem diyor ki makineyi çalıştırabilirsin. Makineyi çalıştırıyor. Hem bu makinenin sağlığını takip ediyor, arızaları takip ediyor. Mesela panonun kapağı kapanmıyor. Çok basit, herkesin anlaması için bir örnek vereyim. Panonun kapağı kapanmıyor. Ustaya diyor ki panoyu ittir. Altta video çıkıyor panonun kapağını nasıl kapatacağını. İttiriyor, kapatıyor. Usta bunu yapabiliyorsa bir sonraki soruya geçiyor. Yapamıyorsa eğer ben yapamadım diyor ve ondan sonra bakımcıya gidiyor konu. Yani gerçekten çok sistematik bir mobil uygulama olarak düşünmeyin. Diyorum ya hala kullanılıyor şu anda aktif bir şekilde. İlk etapta hemen bakımcıya da gitmiyor. Ama bu da suistimal edildi. Ya çok garip. Bakımcı oturduğu yerden fotoğraf yüklemeye başladı. Sonradan dedik ki yani biz yapmayalım. Bir gün bir video izliyorum. YouTube videosu. Ben YouTube'u çok aktif kullanıyorum. Yani telefonumda ekran zamanı olarak en yüksek YouTube var. İzliyorum. Çok sevdiğim bir YouTube. Robot köpek almış. Boston Dynamics'in Spot modeli almış. Açıyor. Heyecanlanıyor böyle. Ben de onunla beraber heyecanlanırken dedim ki biz niye robot köpek kullanmıyoruz dedim. Yani sahada ben yokken robot köpek günde 2 defa 3 defa gitsin her yeri kontrol etsin. Sahayı denetlesin. Oradan hemen araştırmaya girdim. Araştırma yaparken işte Türkiye'de robot köpek var mı diye yakınımda bir robot köpek buldum. Satın aldık robot köpeği. İşletmeye soktuk. Sonra ben robotik öğretmeye başladım. Robotik dersleri almaya başladım. Gene yüz yüze aldıklarım var. İnternet üzerinden aldıklarım var. Daha sektör çok yeni. Hani yurt dışında çok aktif kullanılıyor. Türkiye'de çok yeni. Daha robotik köpeği bilen yok. Akın Robotics'ten başka. Akın Soft'tan başka. İşte aldım. İlk
kabloyu taktık. İşte çalıştırmaya başladık. İşte bozduk. Çin'den tekrar parça geldi. Yaptık, şu yaptık. Öğreneyim derken bir ekip kurdum. Yaklaşık 1,5 yıldır hiç kod yazmıyorum. Yani kod tarafında tamamen değilim. Ekibi yönetiyorum. Ekibe müşteri getiriyorum. Ekibi bir arada tutuyorum. Ekibi yönetiyorum. Projeleri yönetiyorum. Projeleri takip ediyorum. Artık şu anda Türkiye'de tek robot köpek ve humanoid robot yazılımı yapan firmayız. Dünya üzerinde ikinci sahada robot çalıştıran firmayız. Robot dediğim robot kol vesaire değil. Humanoid robotu sahada çalıştıran ikinci firmayız. Bak dünyada 2022'de ilk pazar kuruluyor ve şu anda dünyada hala üçüncüsü çıkmadı. Fabrikalarda iş yapan, ticari olarak iş yapan, bu arada deneme değil, deneme yapan çok var. Ama ticari olarak satılmış, parasını kazandık, sattık ve şu anda fabrikada pick and place iş yapan ürünümüz olan ikinci firmayız dünyada. LTC'nin hikayesi tamamen böyle. Artık yurt dışına açılıyoruz ya, LTC de demiyoruz, LTC diyoruz. Aslında soracağın her şeyi anlattım az önce, fark ettin mi? Öncelikle zorluklardan bahsedeyim. Biz robotları Çin'den getiriyoruz. Şimdiye kadar Unity'den getiriyorduk. Unity biliyorsunuz dünyanın en büyük robot üreticilerinden biri. Şu anda bir ekskluzif anlaşma yaptık. Onu da buradan duyurayım. Hatta sosyal medyada ilk defa buradan duyarlar. Biz Unity ile çalışıyorduk. Unity ile şu anda şeyi bitirdik. Neden? Çünkü Dobot'la çalışmaya başladık. Dobot'tan ekskluzif distribütörlük aldık ve ekskluzif entegratörlük aldık. Artık Dobot'un robotlarını Türkiye'de yazılımını yazacağız ve müşterilere satacağız. 2023'ten belli Unity ile çalışıyorduk. Unity'nin entegratörüydük fakat distribütörü değildik. Distribütörü farklı bir firmaydı. Aramızda yaşanan bazı ticari olaylardan kaynaklı biz artık Dobot'la çalışıyoruz ve imkanları çok fazla. Robotu daha gelişmiş. Yani Unity'de yaşadığımız bazı sıkıntılar vardı. İşte omuzlar çok çabuk ısınıyordu. Hareketler yavaşlıyordu. Biz bunu Dobot'la çözdük. Şimdi daha uzun sahada çalışabilen, daha çeşitli robotlar artık yürürlükte var. Bizi zorlayan malzemeyi Türkiye'ye getirmekti. Yani gümrük işlemleri vesaire. Çünkü Çin'de malzemenin siparişini veriyoruz. Bu arada sizin verdiğiniz siparişle bizim verdiğimiz sipariş çok farklı. Aynı robot isminde sen bir sipariş verdiğinde farklı bir robot geliyor. Neden? Çünkü biz içini konfigüre ediyoruz. Bizim için önemli olan içi. Yazılım yazabileceğimiz yer. Biz diyoruz ki içi böyle olsun, işte bu işlemciler olsun, şu kadar dofu olsun, şu kadar TOPS olsun diye biz modifiye ediyoruz içini. Öyle sipariş veriyoruz ve onun bir gelme süresi var. Süreler Unity'de 16 haftayı buluyordu. 12 hafta, 14 hafta, 16 haftayı buluyordu. Bu bizi çok zorluyordu. Geldim sana, çok heveslisin, çok enerjiksin, bana robot lazım diyorsun. Sana diyorum ki 16 haftada robot geliyor. Üzerine de 8 hafta biz yazılım yazıyoruz. Yani 22 haftada, 24 haftada sana robotu teslim edeceğiz dediğinde sen diyorsun ki ben o kadar bekleyemem. Şimdi bu süreyi 3 haftaya indirdik. Yani robotla beraber yaklaşık 3 haftada, 4 haftada ürün teslim edebileceğiz şu anda. Bu bizim en çok yaşadığımız zorluklardan biriydi. Bir de biz robotu getiriyoruz, direkt al senin bu robot demiyoruz. Bu robotu alıyoruz ofise. Üzerine donanımlar ekliyoruz. Ekstra kameralar, ekstra sensörler ekliyoruz ve robotun bu sensörleri kullanmasını sağlıyoruz. Yani bunu robot olarak düşünün. Üzerine bir tane kamera takıp al robot da demiyoruz. Kamerayı takıyoruz, ardından robota bu kamerayı kullanmasını öğretiyoruz. Nasıl kullanacağını senin ihtiyacına göre. Yani bir insana öğretir tarzında robotu öğretiyoruz ve sana teslim ettiğimizde komple sanki tek kalem, tek case'de bir ürün almışsın gibi onu şu anda kullanabiliyorsun. Bunu oturtturduk, hazır ürünler yaptık. En çok zorlandığımız alan Türkiye'ye getirmekti. Onu da şu anda Dobot'la beraber çözüyoruz. Neden tercih etmeli? Şimdi bu robotları insansı robot üzerine yoğunlaşacağım. Çünkü ağırlıklı olarak insansı robot satmaya başladık biz şu anda yazılımlı olarak. Personelleriniz var. Bu personeller, ekip arkadaşlarınız çalışıyorlar. Fakat insanın algısı 45 dakika, yarım saat, 20 dakika değil mi? Bir işlem yapıyorsun. 20 dakika sonra sürekli aynı işlemi yaptığında 20 dakika sonra odağın dağılıyor. Bu odağının dağılmaması için sürekli fokus halinde olman lazım. Fokus olabilir misin? Biz oraya öyle bir robot koyuyoruz ki bu robot 8 saat çalışıyorsa 8 saat fokus. Yani minimum hata. Ve 8 saat boyunca bir insana şunu diyebilir misin? Önünden 8 saat boyunca işte 20 bin tane ürün geçiyor. Ve bu 20 bin tane ürünün üzerindeki ufak pürüzleri aklında tut. Ve bana de ki 148. üründeki pürüz neydi? Yapamaz değil mi? Fakat orada çalışan robot bunu yapabiliyor. Oradan geçmişe dönük veri sağlayabiliyor. Bundan mesela 5 yıl sonrasından konuşalım. Dedim ki 3 yıl önce o hatta ürettiğimiz otomotiv parçasının, kapının, kolunun, tutamacının sol üst
üst köşe 148. üründeki sol üst köşede bir hata varmış. O hata nedir dediğinde veri olarak bunu alabiliyorsun. Ama bir insanda çok zor. Ya bir kamera sistemi koyarak da onu alabilirsin. Ama kamera sistemi koyduğun zaman gene insan çalışıyor. Yine maliyet. Hem kamera hem insan. Ama robotu koyduğunda sadece robot maliyeti ve 3 vardiyayı karşılayabiliyor şu anda. Bir robotumuz var. Devreye alacağız. 3 vardiya, 3 maaş, 3 SGK, 3 izin. Bir de insanlar şöyle oluyor. İzin alıyorlar biliyorsunuz. Biz de personel çalıştırıyoruz. Ekip arkadaşlarımız var. Cenazem var. Düğün var. Yok çocuğum evlendi. Şöyle veya rahatsızlanıyor. Robotta böyle bir şey yok. İzin alması yok. SGK'sı yok. Yemek derdi yok. Robotu oraya koyuyorsunuz. Üretimi hızlandırıyorsunuz. Şu anda bir tane X firmasında, beyaz eşya firmasında 20 saniye cycle, çevrim süresi 20 saniye. Yani 20 saniyede bir paketleme yapması gerekiyor. Bunu 12 saniyeye düşürmeye çalışıyoruz. Bu tarz işlemler için tercih ediliyor robot açıkçası. Güvenlik personeli olarak şey vereyim. Mesela danışma için bir robot yapıyoruz. Teknopark'ta denemelerini yaptık ve bir bankaya satmayı planlıyoruz şu anda onu. Bir banka personeli düşünün. Gelen ziyaretçileri karşılıyor ve yönlendiriyor. Onlara kartını veriyor. Daha buraya girerken bile hanımefendi aşağıda bize kart verdi ya. Orada çalışan 3 personelin yerine bir tane robot koyabiliyoruz. 3 personel. 3 var diye çalışan 3 personelin yerine bir tane robot koyabiliyoruz. Ve bu yaklaşık 18 ayda 20 ayda kendini amorti ediyor. Yani 20 ay sonra tamamen kârdasınız. Bütün verileri alabiliyorsunuz. Gelen kişiye teknolojik bir gelişme sunabiliyorsunuz. Düşünün bir firmaya gittiniz. Sizi robot karşılıyor. Robot sizden bir insanmış gibi kimliğinizi alıyor. Sizinle sohbet ediyor. Sizi yönlendiriyor. Yani bu yaklaşık 20 ay, 18 ay, 20 aya kadar düşürdük biz. İcat ettik diyebiliriz aslında. Çünkü dediğim gibi robotik sektör de çok yeni bir sektör. Şöyle bir hedefimiz var. Hatta ilk şeylerini yaptık. Başlangıcını yaptık ve başarılıydık da. Fakat piyasa buna, yani vizyon, Türkiye'nin vizyonu buna yetmedi. Neden derseniz daha robotlar yaygınlaşmadı bizde. İş yapabilen robotlar yaygınlaşmadı. Biz bir kripto, para demiyorum. Kripto yani Web3 altyapısını kurduk. Bu Web3 altyapısında nasıl oluyor biliyor musunuz? Web3'te yaşanılan her şey kayıt altına alınır ve değiştirilemez. Bir robot bu bardağı alıp buraya koyduğunda kesinlikle bunu manipüle edemezsiniz. Hangi salise de bunu alıp buraya koyduğu Web3 ortamında kayıtlıdır. Bütün kayıt tutulur ve değiştirilemez. Yani başkası gelip buraya koymadın da buraya koydun diye onu manipüle edemez. Bu sistem takip için çok önemli ve bizim bir vizyonumuz var. Robotlar ileride çalışmaya başladığı zaman bir robot aldınız. Şimdi 2026 yılının Nisan ayındayız. Nisan'ın 10'unda bir robot aldınız. 2029 Nisan'da o robot artık donanım olarak size yeterli gelmeyecek, değil mi? Ama içerisindeki yazılım eğitilmiş, güncel hala kullandığınız bir yazılım. Bu yazılımı diğer robota aktarırken hepsini nasıl aktaracaksınız? Hiç değişmeden, hiç kayıp olmadan. Bunu Web3 ile yapıyoruz. Web3 arayüz sisteminde. Ve yeni bir robot aldınız. Elinizdeki robotu ne yapacaksınız? Hurdacıya mı vereceksiniz? Değil mi? Satma ihtimaliniz de var. Ve satarken bana teklifte bulunurken diyeceksiniz ki ya 3 yıldır ben bu robotu eğitiyorum. Şöyle şöyle işlemler yaptım ve bu işlemler sonucunda fiyatı bu. Ben ne diyeceğim size? Nereden bileyim göster. Şunları yaptı. Bunları yapabiliriz. Ama Web3 ortamında bu imkansız. Çünkü değiştirilemez. Rahatlıkla bana söyleyebilirsiniz. Robotun bu Web3 ortamında yapılmış bir yapay zeka bu. Ve değiştirilemez. Bunu o zaman şuna kanaat getirebiliyorum ben. Web3 ortamında yapılmış. Değiştirilemez kesinlikle. Manipüle edilemez. Demek ki bu gerçekten bunları yapmış. O zaman fiyatı bu, tamam, ben bu yapay zekayı alıyorum. İlerleyen zamanda yapay zeka takasları olacak. Yapay zekalarımızı takas edeceğiz. O zaman robotların hakim olması gerekiyor. Belli bir alana hakim olması gerekiyor. Şu anda insanlığın elinde. Tabii yapılır mı? İnsanoğlu hayal etmiş. İnsanoğlu hayal etmişse yani oralara gider. Görür müyüz? Soru işareti. Teknoloji çok geç gidiyor. Hani robotlar kendi aralarında alışveriş yapar mı, yapmaz mı diye. Ama blockchain tabanında bu mümkün. Yapabilmesi mümkün. Yeter ki yapay zekayı blockchain tabanına aktaralım. Ve biz aktardık bu arada. Yani kendi Jidoka'mızı blockchain'e aktardık. Fakat dediğim gibi sunumunu yapıp lansmanını yaptığımız zaman çok fazla karşılık alamadık. Biz de tuttuk onu, rafa koyduk. Dedik ki zamanı geldiği zaman o raftan alacağız, onu tekrar koyacağız. Diyeceğiz ki bizim robotlarımız da artık blockchain tabanlı olarak bu işlemleri yapıyor. Çok ütopik değil mi? Evet. Ütopik ama gerçek. Ama biz görüyoruz yani. Görüyoruz dediğim hani böyle bu böyle olacak demiyoruz. Biz gerçekten görüyoruz. Yaptık yani. Gözümüzün önünde gördük bunu. Bizim hedefimiz
yazılımımızı iyice geliştirmek, iyice entegre etmek ve Türkiye'de lider olarak devam ediyoruz şu anda zaten. Bizim önümüzde veya bizim arkamızda henüz bir kimse yok. Bunu korumak ve yurt dışında Türkiye'nin gücünü göstermek. Bakın bizim vizyonumuz şöyle. Biz Tesla'ya rakip olmak istemiyoruz. Figure AI'ya rakip olmak istemiyoruz. Unity'ye, Dobot'a, şuna buna rakip olmak istemiyoruz. Biz onlarla beraber yol yürümek istiyoruz. Dobot'la konuşurken, anlaşma yaparken Dobot'a bizim robot üretme hevesimizi biliyorlar. Biz robot üretmek istiyoruz. Ülkemizin yerli milli robotunu üretmek istiyoruz. Ama şu anda bu kadar mümkün değil. Neden? Ürettik, robotu çıkarttık, kasayı çıkarttık. Gerçekten çıkarttık. Şu anda Ankara'daki ofisimizde. Omuzdan yukarısını hareket ettirdik. Motorunu taktık, yapay zekayı entegre ettik, şeyleri koyduk. Yani omuzdan yukarısı şu anda çalışıyor. Ofise gittiğinizde robotun düğmesine bastığınızda direkt sizi karşılayıp sizinle konuşabiliyor robot. Biz yaptık. Bariz bir şekilde ofisimizde, Teknopark'ta bulunan ofisimizde bunu yaptık. Devamını getiremiyoruz. Niye? Maliyet. Çin'den çok ucuza alabiliyoruz. Örnek vereyim. Bir Ar-Ge'ye biz $400.000, $600.000 sadece bir robotun Ar-Ge'sine, yürüyebilen robottan bahsetmiyorum ha. Ar-Ge'sine $600.000 harcamak varken hazır bir şekilde bunu $50.000'a alabiliyoruz. Ve hazır, tamamen hazır. Satışa hazır, içerisine yazılım yazmaya hazır alabiliyoruz. Bunun için bunu da biz rafa kaldırdık. Şimdilik biz piyasayı izliyoruz. Piyasada var oluyoruz ve yazılımlarımızı geliştiriyoruz. Dobot'la anlaşma yaptık ya. Dobot bize geldi. Unity ile çalışıyorduk ya. Unity bize geldi. Yani Unity'nin CEO'su geldi bizim Teknopark'taki ofisimizi ziyaret edip bizimle anlaşma yapmak için sözleşmeler yolladı. Dobot'un temsilcileri, Dobot'un Çin'den kalkıyorlar. Bunlar bizi ziyarete geliyorlar. Hemen yanımızdaki otelde kalıyorlar. Otelden alıyoruz, ofisimize getiriyoruz. Ofisimizde ağırlıyoruz, otele bırakıyoruz. Sabah kalkıp Çin'e gidiyorlar. Bakın ülkeyi gezmeye veya herhangi bir yere gelmiyorlar. Biz bu kadar yazılımı geliştirdik ve dünyanın gündemine oturduk yazılım olarak. Özellikle Cumhurbaşkanımıza yaptığımız şeyden kaynaklı. Bizim robotumuzu Fenerbahçe forması giydirerek Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Şükrü Saraçoğlu'nun önünde koşturduk. Yalnızca 3 dakika koşturduk bu arada. 2 gün boyunca Feneryum'da forma satışı yaptık. Gelen müşterilere forma sattık o robotla. Cumartesi, pazar. Pazar akşamı maç bitişinde oturduk, toparlandık, oturduk. Robot şeyde duruyor, vitrinde duruyor. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini vesaireyi yapıyor. Üçlü çektiriyor. Maraton Feneryum'un vitrininde. Oturduk böyle dedim. Yakup dedim çıkartalım mı şuraya? Hemen arkamızda yol var. Dedi ki abi çıkartmayalım. Çok kalabalık. Dedim ya çıkartalım lan bir şey olmaz dedim. Çıkarttık ve 3 dakika sadece aşağı koşturduk, yukarı koşturduk, aşağı yukarı koşturduk. Türkiye'nin gündemine oturduk. Herkes konuştu. Yani bariz bir şekilde radyo programlarında konuşuldu. Fenerli robot, Fenerbahçeli formayla koşan robot diye haberlere çıktı. Twitter sallandı vesaire. Hepsi sallandı. Oradan bizi FIBA görüyor. FIBA ondan sonra bizim maça davet ediyor. Hakeme topu götürür müsün? Türkiye Bosna Hersek maçında ilk topu aldık, hakeme verdik ve hakem başlama vuruşunu yaptı. O maçta Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Döndük Cumhurbaşkanımıza selam verdik. Sonra döndük kameralara selam verdik. Çıktık. Olay burada. Bir hafta sonra telefon geldi. Gösteri var. TRT Genç'in açılışı var. TRT Genç'in açılışında bu robotu görmek istiyor Cumhurbaşkanımız diye. Direkt Emir Büyükyer'den. Biz de dedik ki varız. 4 ay var daha. 4 ay, 5 ay var. Bizim bilgilerimizi aldılar. Sonra bekleme sürecine girdik. Bir ay kala bize haber geldi. Şu tarihte yapılacak. Kendinize hazırlayın. Gelin de denemelerinizi vesaireyi yapın diye. Gittik orada. Bundan önce de biz şeylerimizi verdik. Bilgilerimizi verdik. Robot üreticisi değiliz. Biz robotun yazılımındayız. Robot Unity'nin robotu. İşte bu özelliklere sahip diye dokümanını dahi gönderdik. Dokümanda Unity kocaman yazıyor. Gittik orada denemeleri yaptık. İşte Cumhurbaşkanımızın oturacağı yerde 2 gün deneme yaptık bu arada. Yani rekor denemeler. Çünkü kumandayı takdim edeceğimiz kişi, yani robotu elleyecek kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ya en ufak bir hatada şu an burada Murat konuşmuyordu yani. Ardından sunum zamanı geldi. Denemelerde vesairede bizim heyecandan kaynaklı bizim yok. Orada sunucu denemelerde de diyor ki işte Türk mühendislerinin geliştirdiği. Evet robotu biz geliştiriyoruz ama biz yapmadık robotu. Ve o anda da çıktı Cumhurbaşkanımıza sunum yaparken Türk mühendislerinin geliştirdiği RoboGenç dedi ya. O bir sosyal medyada çalkalandı. Bu Unity'nin Türk mühendisleri bunu yapmadı. Üzerindeki şort bile Türk değil. Böyle bir sürü linç yedik. Benim şöyle bir yapım var. Linç, kötüleme, iyileme. Benim kesinlikle moralim bozulmaz. Biz girişimciyiz. Girişimci bunlardan ders çıkarmalı. Herhangi bir linç yediğinde, herhangi birisi olumsuz bir şey söylediğinde bundan senin ders çıkarman lazım. Siz de linçlenebilirsiniz. Ya bu beni linçledi, ben buna cevap vereyim dememek lazım. Bir linç kampanyası başladı ve ben bundan nasıl kar sağlarım? Buna girmek lazım. Biz de bunu gözettik. Orada RoboGenç denildi. Kesinlikle Jidoka denilmedi. LTC denilmedi. Jidoka etiketlerimiz vardı robotun üzerinde. Hepsi çıkartıldı reklam amaçlı. Orada sadece RoboGenç denildi. Eğer bu linç kampanyası başlamasaydı o robotu bizim yaptığımızı bile kimse
kimse bilmeyecekti. Yani kimse demeyecekti ki bu robot Unity ama yazılımını birisi yazmış demeyecek. Linç kampanyası bir başladı. Ondan sonra TRT bizim reklamımızı yapmak zorunda kaldı. Linçleyenler bile bizim reklamımızı yapmaya başladı. Linçliyorlar. Diyorlar ki bu Unity'nin robotu şu ama yazılımını LTC yazdı. TRT açıklama yapıyor. Tamam bu Unity'nin robotu ama yazılımını LTC yazdı. Her yerde LTC Jidoka. Hatta bir tane haber okudum. Birisi şey yazmış. Yalan söylüyorlar. Bu robot Jidoka'nın robotu. Jidoka biziz. Yani böyle şeyler bile çıktı. Biz bunu çok güzel çevirdik. Ve mükemmel ötesi bir reklam yaptık. Ve bu reklam sayesinde 4 tane Çinli firma bizi ziyarete geldi. Ziyarete geldi diyorum. Bakın şey demiyorum ha. Kocaeli'nden atladılar da geldiler. Bizim Pendik'teki ofisimizi ziyaret etti demiyorum. Çin'den atladılar yöneticileri. Bizi ziyaret ettiler. Tebrik mesajları aldık Çin'den. Yani Unity tarafından tebrik mesajları aldık. Dediler işte çok güzel iş. Bir bakıyoruz LinkedIn'den mesajlar geliyor. Çinli birisi, Alman birisi. Almanya'dan teklifler aldık. Bunlar bize geri dönüyorlar ve hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız bu işten kaynaklı ve linç yaşanmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Emin olun. Sadece RoboGenç'in bir robotu orada çıkmış gösteri yapmış olacaktı. Şu anda bunun bir sürü ekmeğini yiyoruz yani. Şu anda Dovot anlaşmamız kesinlikle orada yediğimiz linçten kaynaklı. Çünkü bilindik. Yani bizi tanıdılar. Sadece Türkiye değil. Tüm dünya artık bizim Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza çıktık. Cumhurbaşkanımız çok tanınır, bilinir bir kişilik dünya üzerinde de. Ve bir robot teknolojik bir seviyede. Burada bilinirlik yakaladık ve hala devam ediyor. Bu arada şu anda size programdan sonra WeChat'imi gösteririm. Türkçe yazıyorlar. Bakın net olarak şunu söylüyorum. Çinliler bana Türkçe yazıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Çeviriyorlar. Biz normalde alışveriş yapmak için biz Çince yazarız veya İngilizce yazarız ya. Türkçe yazıyorlar şu anda işte şunu da kullanır mısınız? Türkiye'de şunu yapmak istiyoruz. Bizim robotumuzda da şunu yapar mısınız diye teklifler geliyor. 2030'da yaygınlaşacak. Henüz almış olmayacak. 2030'da çok rahat bir şekilde sen de bu işletmede robot kullanabilecek seviyede robota ulaşabileceksin. Çünkü hani Tesla'nın ve Figura Yay'ın sektörün devleri bunların öngörüsü bu şekilde ve öngörünün her zaman önünde gidiyorlar. O yüzden 2030'da tamamen robotikleşeceğiz demiyoruz ama yaygınlaşacak. Korkmalı mıyız? Hayır, sevinmeliyiz. Çünkü yardımcımız robot olacak. Az önce dedim ya verileri saklıyor, verileri görüyor. Tabii siber güvenlik tarafından gelişmemiz lazım. Hemen kafaya o soru işareti geliyor. O cümleden hemen sonra kafaya geliyor ki verileri saklayacak siber güvenlik. Onu da tabii ki aşmamız gerekiyor. Unicorn olup güçlü bir exit yapmak olabilir mi? Olur. Ya güçlü bir exit tabii ki. Yani daha dün bir tane video izledim. Girişimine aşık olmakla alakalı. Maymun kapanı var biliyor musunuz? Böyle bir tane ağzı dar, içi geniş bir şeye fıstık dolduruyorlar. Tamam mı? Maymun geliyor içerisine elini sokuyor. Tamam o fıstığı almak için arkadan avcı geliyor, avcıyı görüyor. Ama çıkartamıyor. Bıraksa çıkartacak. Hayatı kurtulacak. Ama çıkartamıyor. Bizim girişimcilerin en büyük problemi bu. Girişimi tutuyorlar. Batacaksın ya. İşte hazır fırsatın var. Kaçma fırsatın var. Batacaksın yani. Bu süreç ne kadar uzayacak? Ne kadar daha büyüyebileceksin? Şirket eğer exit diye bağırıyorsa onu bırakıp çıkman lazım abi. Maymun kapanına düşmemen lazım kesinlikle. Maymun kapanı örneği şu anda bizim için çok geçerli. Şu anda çünkü bizim şirketimiz de exit diye bağırıyor. Dünyada çok popüleriz. Yaptığımız işi yapan yok. Ve şu anda elimizden birisi tutsa yani bizim şu anki mevcut konjektörde elimizden birisi tutsa biz şu anda Türkiye'deki bir şirket olarak tüm dünyaya kafa tutabileceğiz. Figure AI'ın çalıştığı X fabrikasının rakibine ürün satıyoruz şu anda. Ama Türkiye'deki fabrikasına. Niye? Çünkü çok gücümüz yok yurt dışında bunu yapabilmek için. Birisi elimizi tutsa abi şu anda var ya neler yapacağız. En büyük sıkıntımız şu anda mesela stok. Şeyden bahsettim ya robot gelme sürelerinden bahsettim ya. Şu anda elimizde stok olsa emin olun 3 tane firma şu anda kapıda bekliyorlar. Yani gidip robotumuz bu, bakın bu dediğimizde hızlıca bir haftada robot satabileceğimiz şeyler var. Ama süreç uzun. Güç lazım. Birisinin bizim elimizden tutması lazım ki çok hızlı gidelim. Bu exit mı konusu direkt abi örnek sana. Bomba örnek maymun kapanı. Net. Linç yiyebilirim ama biliyorsun çok iyi beslenirim. Krediye bulaşmasınlar. Ben şu anda bu seviyeye geldiysem kesinlikle herhangi bir bankaya veya herhangi bir yere borç yapmadığımdan kaynak. Elimdekini en iyi şekilde değerlendirdim. Elimde bir fırsat var. O fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek ben bu işi büyüttüm. Yani Jidoka bir YouTube videosundan başladı. Ve başladığı yerde de bir örneğimiz yok. Şu anda bizim yazdığımız yazılım var ya onu ChatGPT'ye, Grok'a vesaireye sorduğumuzda bize cevap veremiyor. Çünkü bir benzeri yok. Yani ilk defa biz yazıyoruz.
yapıyoruz bu yazılımı. Yani düşün, buradan doğduk ve karşı o kadar fazla sıkıntı çektik ki, böyle var ya, Alperen var işte yanında duruyor, genel müdürümüz, 2 yıldır avukatımız ve benim çocukluk arkadaşım kendisi. Her dertte, her tasada Alperen'i arıyordum. Yani birisi bizim yerimizde olsa, bırakın girişim kurmayı, herhangi bir yerde yönetici bile olmaz. Bizim çektiğimiz sıkıntıları çekse. Benim tırnaklarım düştü açıkçası. Yani egzam oldum, ellerim yara oldu, tırnaklarım düştü, burun damarlarım inceldi, hastanelik oldum. Ya bu stresleri yaşıyoruz biz. Ama bir de bu stresleri yaşarken bir de sana haciz koyacak, seni sıkıştıracak bir yere borcun olduğunu düşün. Muazzam bir şey olur. Yeni başlayacak birisi kesinlikle herhangi bir devlet kurumuna, herhangi bir bankaya borç yaparak bu işe girmesin. Elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek girsin. Ben başlarken param yoktu ve çok güzel bir şey, örnek vereyim. Bunu 3. defa söylüyorum ki bu programa özel de söyleyeyim. Bir dahaki ay yatıracak maaşımız yok. Ama biz ne yaptık biliyor musun? Adam aldık. Yeni bir personel aldık. Sırf parayı daha hızlı kazanabilmek için. Bakın bunu kimse yapmıyor. Bir sonraki ayda yatıracak maaşı olmayan kişi personel çıkartıyor. Diyor ki ondan sonraki ayı şey yapalım. Ama biz öyle cesaretle atılıyoruz ki ve Allah yardım etti. Yani sürekli çıkarttık. Sürekli parayı bulduk. Sürekli şey yaptık. Şu an çalışanlarımız şu anda bizim uzun dönem çalışanlarımız tamamen. Yani kısa dönem çalışanımız şu anda minimum kısa dönem çalışanımız bizim 11 ay 12 aydır. Yani gerçekten başarılı da gidiyoruz. Bu popülerlikten de kaynaklı. Yani herkes bizimle çalışmak istiyor. Ama yeni gelen girişimciye borçla bu işi yapmasınlar. Yani borçla yapıyorlarsa da eşten dosttan borç alsınlar. Bu işi yapsınlar. Bankaya bulaşmasınlar. Krediye bulaşmasınlar. İlerleyen dönemde zaten kredi, şirket büyüdükçe kredi vesaire artık o şeyleri, dini inançları vesaire doğrultusunda kullanırlar mı, kullanmazlar mı bilmiyorum. Buna bulaşmasınlar. İkincisi de kesinlikle pes etmesinler. Çok arkadaşım var. Mükemmel projeleri pes ederek bıraktılar. Girişimci dediğin şey girişmeli. Girişmiş bulundum diye bir tane şey vardı galiba, değil mi? Program mı var? Girişmiş oldum. Girişimcileri alan. O tarzda. Yapay zeka. Gelecek. Otonom. Gelecek. Başka? Gelecek. Unicorn. LTC. Exit. LTC. Telefonla. Phone Angels. Aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum. Phone Angels'tan kitlesel fonlamaya çıktık ve şu anda da çok iyi ilişkilerimiz var. Yani buradan açık yüreklilikle de şunu önerebilirim. Bakın bir tavsiye değildir derler ya. Bir tavsiyedir kesinlikle. Phone Angels'da 2 yıl oldu kitlesel fonlamaya çıkalı. Bir kitlesel fonlamaya çıkarsınız. Şirket size parayı sağlar. SPK lisanslı. Size parayı sağlar. Ardından diğer müşterilere bakar, değil mi? Ben buraya gelirken Phone Angels'ın sahibi olan Yavuz Kuş'la online toplantı yapıyordum ki şirketi daha da nasıl büyütelim. Bakın sürekli bizimle beraberler. Diğer girişim platformlarından bunu duymuyoruz. Şu anda bir derdim olduğu zaman benim arayacağım ilk 3 kişi arasında Yavuz abi var. Net. Yani bu yönden çok destek oluyorlar. Kitlesel fonlama eşittir ben de Phone Angels. Jidoka. Canım. Ağzınıza sağlık. Çok Eyvallah. Evet, şu anda zaten büyümemiz için aktif bir yatırım turundayız. Hani yatırım arıyoruz. Robotları stoklayıp bu eksklusif distribütörlüğü daha da büyütmek için ve geleceğe daha da iyi hazırlanmak için bir yatırım arayışındayız şu anda ve gerçekten en iyi pazar biziz diyebilirim yani. Şu anda Teknopark İstanbul'da bir proje yapıyoruz. Proje hazırlığındayız ve başlatacağız. Bu proje hazırlığı ne biliyor musunuz? Yapay zeka farmı. Robotlara yapay zekayı öğretmek için farm. Fakat robotları kullanmıyoruz. İnsanları kullanıyoruz. Şu anda temizlik yapan arkadaşlarımıza bir kamera takacağız. Bununla ilgili bir proje başlattık. Başvurusunda bulunduk ve temizlik yaparken o kayıt alacak. Bir algoritma geliştirdik ve bu algoritmayı 2 tane personelimiz geliştirdi. Bakın çok kritik. Dünya üzerinde kollarla yapılıyor bu. Joysticklerle, kollarla vesaireyle yapılıyor bu eğitim. Biz artık videodan robot eğitiyoruz. Şu açıdan, tıpkı şöyle gördüğüm gibi açıdan ellerimle beraber bu şeyi katlıyorum. Oradaki videolarda ellerimdeki eklemleri alarak artık biz robotu eğitiyoruz. Ve temizlik yapan personellerle beraber biz bu verileri toplayacağız. Ardından robotu eğiteceğiz. Daha doğrusu ilk sanal ortamda eğitiyoruz. Sonra robotu atıp robotun üzerinde denemeler yapıyoruz. Ve artık robotun kendisini eğitmesini istiyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Eve giriyoruz. Bariz bir şekilde eve gireceğiz. Sistemsel olarak adım adım gidersek eğer ilk etapta Teknopark'ta ofise gireceğiz. Ofis temizliği yapacağız. Tıpkı o arkadaşlarımız gibi. Temizlik yapan arkadaşlarımız var ya. Onlar gibi temizlik yapacağız. Robotumuz masa silecek. İşte çöp gördüğü zaman çöpü alacak. Çünkü bunu öğreteceğiz. Bundan aldığımız verilerle beraber bir sonraki evrede evlere gireceğiz. Yani bu yakın. Bu 10 yıl içerisinde. Jidokalar artık evde olacak sorunuzun cevabı. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sayın seyirciler de beni izlediği için teşekkür ederim. Haber kanalı gibi oldu. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.